Yargıda nefesler tutuldu ve nihayet Mercan'la ilgili tüm detaylar belli oluyor. Bu konuyla ilgili yeni bölümde herkes ekranları kilitleyecek bomba sahneler yaşanacak. Birazdan Ceylin'in çalışma tahtasına yazdığı bu soruların cevabını teker teker vererek bu konuya açıklık kazandıracağız. Öte yandan Savcı Efe'nin büyük sırrı herkesi şaşırtacak. Başsavcı Nadide'nin hikayesi ise duygulandıracak. Peki Mercan şu an nerede ve kimin elinde? Bu konuyla ilgili cevap meğer birkaç bölüm önce verilmiş. Bunun yanı sıra Yekta'nın ulaştığı büyük bilgi kutuyu bırakanın kim olduğu ile ilgili büyük bir kanıt olacakken Yekta'yı bekleyen kötü sürpriz ne olacak? Ilgaz ve Ceylin ise yeni bir döneme geçiş yapacak. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Videonun her saniyesini dikkatle dinleyelim. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Mercan'ın yaşadığını öğrenen Ilgaz'la Ceylin şüphelileri tek tek elden geçirirken son olarak Savcı Efe'nin peşine düştüler. Sonuç olarak kendilerini çocuk yetiştirme yurdunda buldular. Peki sevgi evleri olarak geçen bu yerle Savcı Efe'nin ne ilgisi var? Mercan burada mı? Tabii ki Mercan'ın burada olması beklenmiyor. Nerede olduğu konusuna birazdan geleceğiz. Savcı Efe'nin hikayesi ise bambaşka çıkacak. Kendisi küçükken çocuk yetiştirme yurdunda büyümüş ve bir ailesi olmadığı için kendisine hediye getiren birileri olmadığı için burada yaşayan çocuklara sık sık hediye getiriyor. Evindeki hediye paketleri de bunun bir kanıtı olacak. Aynı zamanda önceden de bahsettiğimiz gibi kleptomani yani çalma hastalığına sahip olan Efe insanların değerli eşyalarını çalarak bir bakıma kendini rahatlatıyor. Bu da çocukluğundan kalma bir travması olmuş. Kısacası Savcı Efe'nin Mercan'la herhangi bir ilgisi yok. Yeni bölümde hikayesi daha detaylı bir şekilde gösterilecek. Aynı şekilde Macit'in kızının ve Can'ın da Mercan'la bir alakalarının olmadığını görmüş olduk. Can tam da analiz ettiğimiz gibi Ceylin'e takıntılı biri çıktı. Öte yandan şüpheli listesinde yer alan Başsavcı Nadide'nin hikayesi de tıpkı Efe'de olduğu gibi bambaşka çıkacak. Elinde bir bebek fotoğrafına bakan Başsavcının acısı çok büyük. Belki torunu, belki de çocuğu öldü. Bunu yeni bölümde göreceğiz. Şimdi gelelim asıl bomba detaylara ve Ceylin'in çalışma tahtasına yazdığı bu soruların net cevaplarına. Videolarımı düzenli olarak izleyenler biliyor. Yeni sezonun ilk bölümünden beri Mercan'ı kimin kaçırdığından altını çizerek bahsetmiştim. Yaşanan son olaylar bu konudaki teorimin doğruluğunu giderek güçlendiriyor. Ilgaz'la Ceylin Mercan'ı bulmak için çalışma tahtasına 6 soru yazdı. Şimdi tek tek bu soruları cevaplayalım. Birinci soru, kutuyu kim bıraktı? Bir önceki videoda da söylediğimiz gibi yine söylüyoruz, kutuyu Ceylin'in kapısına bırakan kişi Dilek'ti. Yeni bölümde yavaş yavaş tüm oklar Dilek'e doğru çevrilecek. Zaten Dilek sürekli olarak Eren'den bu konuyla ilgili bilgi alıyor ve belki de Eren ifade kayıtlarını izlerken Dilek'te bir farklılık hissedebilir. İkinci soru, bırakan kişi temasa geçecek mi? Dilek'in Ilgaz veya Ceylin'le yeniden temasa geçmesi beklenmiyor. Zaten amacına ulaşmış oldu. Üçüncü soru, ne istiyor? Dilek'in amacı ve ne istediği gayet açık. Ilgaz ve Ceylin'in Mercan'ın yaşadığını öğrenmelerini istiyor. Dördüncü soru, neden şimdi? Evet, en kritik sorulardan biri de bu. Aradan yıllar geçmişken neden şimdi? Çünkü Dilek büyük bir pişmanlık yaşayarak vicdan azabı çekmeye başladı. Mercan'ın nerede ve kimde olduğunu biliyorken bu konuda daha fazla sessiz kalamadı ve pişman olarak böyle bir hamle yaptı. Beşinci soru, kaçıranla tişörtü gönderen aynı kişi mi? Bu sorunun iki ihtimalli cevabı var. Birinci ihtimal evet aynı kişi. Dilek sahilde Mercan'ı kaçırıp ablası Filiz'e teslim etti ve sonrasında pişman olarak tişörtü gönderdi. İkinci ihtimal ise Mercan'ı sahilde Filiz kaçırdı. Belki de Macit'in nursuz bir kadın diye tarif ettiği kişi Filiz'dir. Dilek ise tüm bunları bildiği için artık sessiz kalamayıp Ceylin Ilgaz'a tişörtü gönderdi. Altıncı soru, Mercan nerede? Mercan Filiz'in elinde. Peki Filiz nerede? Bu konuyla ilgili meğer bölümler önce çok ince bir detay verilmiş. Dilek Eren'e ablasının Riva'da oturduğunu söylemişti. Hatta Eren buna biraz şaşırmıştı. Çünkü Riva fazlasıyla uzak bir yer. Yani Mercan Riva'da Filiz'in elinde. Belki de sevgi evlerine çok yakın bir yerdedir. Çünkü hem Mercan'ın olduğu yerde hem de çocuk yetiştirme yurdunda aynı okul şarkısı çaldı. Evet, yeni bölümde artık Dilek-Filiz ikilisinin sırlarının ortaya çıkması bekleniyor. Geçmişte Ceylin'in baktığı davada bulunan Filiz intikam amacıyla Mercan'ı kaçırdı. Yani mevzu Ceylin'in geçmişte davalı olduğu kişilerle bağlantılı çıkacak. Bununla ilgili bir iş adamının kendini ve ailesini öldürdüğü detayından da bahsetmiştik. Öte yandan Tuğçe'nin Filiz'i veya resmini herhangi bir yerde görür görmez tanıyacağını, bu kişiyi Dilek'in evinde gördüğünü söyleyeceğini bir köşeye yazalım. Bu önemli bir detaydı. Şimdi gelelim diğer sürpriz olaylara. Yekta'yı bekleyen kötü sürpriz ne? Ceylin ve Ilgaz'ın geçiş yapacağı yeni dönem nasıl olacak? Nil'in yeni hamlesi ne olacak?
Yekta Mercan'ı bulmak için elinden gelenin fazlasını yaptı. Hatta kendisini tehlikeye bile attı. Çünkü bu konuda Kadir Adarlı'dan yardım istedi. Sonuç olarak kutuya atan kişinin görüntüsüne ulaştı ancak kendisini bekleyen tehlikeden henüz haberi yok. Kadir Adarlı Yekta'dan yüklü miktarda parayı aklamasını istemişti. Yekta da bu konuda Osman ve Can'ın bu tarz işlerle uğraştığını bildiği için onlardan yardım istedi. Ancak yüksek bir ihtimalle Can ve Osman bu işi yapamayacak. Yani Kadir Adarlı Yekta'ya verdiği parayı geri alamayabilir. Bu nedenle Yekta'ya musallat olarak büyük bir bela çıkarabilir. Doğal olarak bu durum Osman ve Can'ı da ilgilendirecek. Kısacası bu ikili giderek köşeye sıkışacak. Hatta ilerleyen bölümlerde şöyle bir senaryoda görebiliriz. Şimdilerde Yekta, Ceylin ve Ilgaz'a nasıl yardım ettiyse, ileride de Kadir Adarlı Yekta'nın başına bela olduğunda Ilgaz ve Ceylin de Yekta'ya yardım edebilir. Çünkü Yekta bu defa gerçekten iyilerin tarafında. Bu konuda heyecan dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Diğer taraftan ise Yekta'nın işten kovduğu Nil yavaştan intikam planlarına başlayacak. Hem tüm yalanları ortaya çıktı, Ilgaz'la arası bozuldu, hem işten kovuldu ve hem de Mercan'ın bulunmasıyla Ilgaz ve Ceylin'in arası düzelmeye başladı. Tüm bu durumlar Nil'i çileden çıkardı ve büyük bir hırsla sürpriz hamleler yapmaya devam edecek. Ilgaz ve Ceylin'in barışmasını istemeyen iki kişi var. Bunlar Nil ve Can. Bu nedenle bu iki karakterden hoş olmayan hamleler gelebilir. Özellikle Nil 2-3 bölüm içinde ortalığı fazlasıyla karıştıracak. Bu esnada Ilgaz ve Ceylin için yeni bir dönem başlıyor olacak. Şimdi gelelim bu konuya. Yeni sezonun ilk bölümlerinde çok sert bir Ceylin izledik. Mercan'ın yaşadığına inanan tek kişi Ceylin'di. Yekta ve Merdan hariç herkes bu konuda ona sırt çevirmişti. Fakat şimdi Ceylin'in haklı olduğunu başta Ilgaz olmak üzere herkes gördü. Tek amacı kızını bulmak olan Ceylin, Mercan'ın yaşadığını öğrenince eski hallerine geri döndü. Bir anda yumuşadı ve kendine has özelliklerini göstermeye başladı. Aynı zamanda Ilgaz'la aralarındaki buzlar erimeye başladı. Hatta Ceylin'e hak veren Ilgaz bile katı kurallarından taviz vermeye başladı. Elbette bu durum Ceylin'in hoşuna gitti ve onu şaşırttı. Bu ikilinin arası yavaş yavaş düzelme dönemine giriyor ve bu yeni dönem Mercan'ın bulunmasıyla daha da güzel bir hal alacak. Kısacası Ilgaz ve Ceylin'in tamamen barışıp bir araya gelmelerinin en büyük şartı Mercan'ın bulunması. Mercan bulunduğu an bu ikili eski günlerine geri dönecek ve yeniden aile olacaklar. Fakat bu süreç fazlasıyla zorlu ve heyecan dolu olacak. Ancak yine de ne olursa olsun dizinin afişindeki gibi elleri birbirlerine daima bağlı olacak. Elbette hep olduğu gibi başları belalardan ve sıkıntılardan eksik olmayacak. Bu da bir bakıma dizinin kanunu oldu. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.